Herkese merhaba. Umarım sağlıkta ve afiyettesinizdir. Umarım her şey yolundadır sizin için. Bugün bana göre patatesle tavuğun birbirine en yakışan, en uyumlu halini hem de fırında yapacağız. Fırında bir patatesli yemek yapacağız ama çok farklı bir formu olacak. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım. Hadi başlayalım. Malzemelerimizle başlayalım. Burada adetleri örnek olarak koydum. Örneğin patates var. Patates kişi başına bir orta boy patates gelecek şekilde düşünebilirsiniz. Bir kişi için yani bir porsiyon için bir patates. Sonrasında biber var. Burada da elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz diye özellikle hiç seçmeden evde ne varsa şöyle bir dolmalık biber vardı. Rengi de çok hoşuma gitti. Onu kullanacağım. Domates, sonra yine kuru soğan. Bende de evde kalmış ve artık zamanını doldurmaya yaklaşmış arpacık soğanlar vardı. Onları kullanacağım ziyan olmasınlar diye. Siz kuru soğan da kullanabilirsiniz. Varsa elinizde arpacık soğan da kullanabilirsiniz. Sorun yok. Sarımsak var. 4-5 diş kadar kullanacağım. Sonrasında burada 700 gram kadar, 600-700 gram kadar bir tavuk göğsüm var. Burada da porsiyon başına, tabii ki bu biraz patatesin büyüklüğüyle de alakalı. Porsiyon başına 130-140 gram gelecek gibi düşünebilirsiniz. Sonra yine burada elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz örneklendirmek için böyle karışık koydum. Peynir var. Burada mesela benim kalan bir İzmir tulumu vardı. Onu kullanacağım. Sonra yine dediğim gibi istediğiniz peyniri kullanabileceğinizi görün diye söyleyeyim. Böyle bir tost peyniri var. 4-5 dilim kadar. Hepsi bundan da olabilirdi. Hepsi bundan da olabilirdi. Yetmeyecekse yarısı bundan, yarısı bundan da olabilirdi. Yani çeşitli peynirleri kullanabileceğinizi görün diye bunların ikisini karışık kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar. Göreli olarak basit. Sonra da baharatlarımız var. Baharatları zaten atarken göstereceğim. Tuz, karabiber, kekik gibi. Onları atarken göreceksiniz. Şimdi önce patateslerimizi hazırlayarak başlayacağız. Evet, patateslerimi güzelce soydum ve yıkadım. Sonra burada asıl işleme geçiyoruz. Patatesin bu şöyle yatay olduğunu düşünürsek, yatay yüzeyinin alt kısmının düzleşmesi için, çünkü şu şekilde çok düzgün bir şekilde durmasını istiyoruz. Çok derin olmayacak şekilde küçük bir kesik atıyorum. Şöyle göstereyim. İncecik bir kesik atıyorum. Sadece tabanını düzleştirmek için, şu şekilde çok rahat sallanmadan durabilsin diye. Sonrasında kesik attığım yüzeyin tersine, yani diğer yüzeyini bir tatlı kaşığı yardımıyla oymaya başlıyorum. Burada hiç acele etmenize gerek yok. Dış çeperini olabildiği kadar ince fakat yapısal bütünlüğü bozulmayacak kadar da kalın bırakmalısınız. Şimdi gerekli olan boyutu ve ölçüyü de göreceksiniz zaten. Bir tatlı kaşığı yardımıyla şu şekilde içini oymaya başlıyorum. Buradan çıkan patates parçalarını atmayacağım. Bunları başka bir tarifte kullanmak üzere buzluğa atacağım. Sonra kullanacağım. Patateslerimi bu şekilde oymaya başlıyorum. Evet, patatesimi şu şekilde oydum. Burada hiç aceleci olmayın. Her seferinde tatlı kaşığınızla küçük bir parça kopararak, belki birazcık zamanınızı alacak ama dediğim gibi yapısal bütünlüğüne, yani kenarlarda bir çatlak veya kesik oluşturmamaya, alt zemini mutlaka delmemeye özen gösterin. Ben nasıl bir hal aldığını daha iyi zihninizde canlansın diye şöyle bir örnekle göstereyim. Bakın, bir arpacık soğan içerisinde şöyle bir form elde ediyoruz. Bütün patateslerimin içini bu şekilde oyacağım.
Tüm patateslerin içini bu şekilde oyduktan sonra onların her yüzeyini, hem içini hem dışını bir fırça yardımıyla bitkisel yağla, sıvı yağla yağlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Ve üzerine bir pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsimin üzerine bırakıyorum. Sonrasında içlerini oyup her taraflarını bu şekilde yağladığım bu patatesleri önceden 180 derecede ısıttığım fırına gönderiyorum. Orada 15 dakika boyunca kızaracaklar. Patatesler orada kızarırken ben de tavuklarımı küçük bir kuşbaşı, çok büyük olmayan küçük bir kuşbaşı boyutunda doğrayacağım. Şöyle göstereyim. Ben bunun için önce şu kalınlıktaki bir göğüs etinin ikiye bölüyorum. O ince kısmına gelene kadar ikiye bölüyorum. Sonra küçük ince şeritler halinde kesiyorum. Arkasından dediğim gibi çok küçük olacak, çok büyük bir kuşbaşı olmayacak. Kuşbaşı formunda doğruyorum. İstediğim büyüklük şu. Bütün tavuklarımı bu boyuta gelene kadar doğrayacağım. Sonrasında pişirme tavamı ocağa alıyorum. Ocağımın altını yüksek ateşte açıyorum. Sıvı yağ ekliyorum tavamın zeminine. Çok değil, bir çorba kaşığı kadar. Sonrasında küçük bir kuşbaşı şeklinde doğradığım tavuklarımı ekliyorum tavama. Tavuklar burada kendi sularını çekene kadar kavrulacaklar. Önce biraz ağzını kapatıyorum. Ara ara karıştırarak kavuracağım onları. Evet. Tavuklar da böyle suyunu çekecek gibiyken, çok az kalmışken kimisini dörde, kimisini ikiye böldüğüm arpacık soğanlarını ekliyorum. Dediğim gibi siz burada kuru soğan da ekleyebilirsiniz. Onları da ekliyorum. Soğanların da kendini salması için ve kavrulması için bu şekilde ara ara karıştırarak bir 5 dakika daha kavuracağım. Soğanlar da güzelce kavrulduktan sonra biberleri ekliyorum. Onları da şu şekilde küp küp doğradım. Onları da böyle ara ara karıştırarak 1,5-2 dakika kadar kavuracağım. Biberler de güzelce kavrulduktan sonra rendelediğim 2 tane domatesin içine ekliyorum. Yarım çorba kaşığı kadar acı biber salçası ekliyorum. Onları güzelce kavuruyorum. Domates ve salçayla tavuğum güzelce kavrulduktan sonra şu şekilde ince ince kıydığım 3 diş sarımsağı ekliyorum. Tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı tatlı kırmızı toz biber.
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum ve onları iç içe geçecek şekilde karıştırıyorum. Burada çok fazla bekletmeyeceğim. Baharatlarımın yanmasını da istemiyorum. Onları 1 dakika kadar şu şekilde kavurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Ocağımın altını da kapatıyorum. Bu şekilde 3 dakika dinlendireceğim. Tavuklar orada dinlenirken patateslerim de 15 dakikadır biliyorsunuz fırında. Onları da çıkardım. Çok güzel bir şekilde hem kıtırlaştılar hem bir renk aldılar. Hem de istediğim kıvama geldiler. Şimdi onları da burada birazcık dinlendireceğim. Tavuklarla birlikte 3 dakika kadar. Sonrasında ikinci aşamaya geçeceğiz. Sonra şöyle bir pişirme kabını alıyorum. Patatesleri içine diziyorum. Siz bir tepsi de kullanabilirsiniz. Hiç sorun yok. Sonra fırında beklettiğim patateslerimin içini o muhteşem tavuğumla dolduruyorum. Alabildiği kadar. Sonra pişirme kabımın zeminine ve çok az da birer kaşık gibi tavukların üstüne gelecek şekilde bir salçalı su hazırladım. Bunu anlatmayı gerek duymuyorum salçalı suyu. Sadece normalde yapılmayana göre, çünkü bunu bir sos olarak kullanacağız. Normalde yapılmayana göre burada değişik bulabileceğiniz tek şey bu salçalı suyun içerisinde 2 çorba kaşığı da limon suyu var. Taze sıkılmış limon suyu. Onu bütün zeminine döküyorum. Sonra bu muhteşem güzelliği önceden 180 derecede ısıttığım fırına 10-12 dakika daha pişmek üzere gönderiyorum. Tavuklarla doldurduğum patatesler bu şekilde 10-12 dakika boyunca 180 derece fırında pişecekler. Tavuk dolgulu patateslerim 12 dakikadır fırında. Önce o zeminine serdiğim muhteşem sostan patateslerin kenarlarına iyice yediriyorum. Onları fırından çıkardım şu anda. Sostan bütün patateslerin her tarafına iyice yaydıktan sonra patateslerin üzerini kapatacak kadar peyniri rendeledim. Patateslerin üzerine bırakıyorum. Burada miktar size kalmış. Bu şekilde patateslerin üzerini peynirle kapladıktan sonra peynir eriyip üzeri kızarana kadar tekrar fırına atıyorum. Burada bir süre yok. Sadece takip edeceksiniz. Peynir eriyecek ve üzeri kızaracak. Sonra tamamdır. Peynirler de eridi. Hem tavuğun içine doğru sızdılar hem de üzerleri hafif kızardı. Onları yakmak istemedim. Burada zevkinize kalmış. İsterseniz biraz daha bekletebilirsiniz. Sorun yok. Şimdi artık servise geçebilirim. Önce o muhteşem şekilde pişmiş, içi tavuk, üzeri peynir dolgulu patatesi yerleştiriyorum. Ardından pişirme kabımın içerisinde kendiliğinden oluşan o muhteşem sosumdan ilave ediyorum. Burada
limon suyunu neden kattığımızı yediğinizde ve kıvamını gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Sonrasında çok abartmadan üzerine ve etrafına birazcık daha rendelenmiş peynir. Dediğim gibi peyniri burada abartmıyorum. Ve son olarak üzerine ince olarak kıydığım maydanozlardan ilave ediyorum. Ve tarifimi bitiriyorum. Umarım beğenerek pişirir, severek paylaşırsınız. Yedikleriniz şifanız, şifanız yedikleriniz olsun. Afiyet olsun. Hoşça kalın.